Değerli izleyiciler, sevgili konuklar, şimdiki örneğimiz otomotiv sektöründen. Toyota Türkiye fabrikasındaki saha çalışanları için Teams üzerinde intranet çözümünü konuşuyor olacağız. Bu çözümün detaylarını ve ortaya koyduğu faydaları Pickup CEO'su Ahmet Toprakçı ve Toyota Motor Europe Bilgi Sistemleri Kıdemli Müdürü Ercüment Bölükbaş'tan dinleyeceğiz. Herkese merhaba. Bugün Toyota'dan Ercüment Bey ile birlikteyiz. Çok heyecanlı bir projede kendileriyle çalışma fırsatı bulduk. Özellikle mavi yaka çalışanların dijitalleşmesiyle ilişkili Toyota'nın çok önemli bir vizyonu var. Bu vizyonu ve aslında arka plandaki düşündüklerini Ercüment Bey'in ağzından dinlemek istiyoruz. Ercüment Bey, nasılsınız? Buyurun, söz sizde. Merhabalar Ahmet Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz bu hassas dönemde, Covid döneminde. Ben Sağ olun, isterseniz çok teşekkür öncelikle kısaca kendimi tanıtayım. Ercüment Bölükbaş, ben Toyota Motor Europe Adapazarı Şubesi'nde Bilgi Sistemleri Departmanı'nın yöneticisi olarak görev yapıyorum. Aşağı yukarı 20 senenin üzerinde bir süredir Toyota bünyesinde farklı görevlerde rol almış durumdayım. İşte şu anda en son geldiğimiz rotasyonlar sonrasında geldiğimiz nokta bilgi sistemleri. Burada elimizden geldiğince çalışanlarımıza destek olmaya ve gerekli servisi vermeye çalışıyoruz. Evet. Peki Ercüment Bey, özellikle şunu merak ediyoruz. Toyota'nın mavi yaka çalışanları ile ilişkili, fabrikadaki çalışanları ile ilişkili dijitalleşme vizyonu neydi? Hem bunu merak ediyoruz, hem de bir taraftan da aslında Toyota'yı da tanımak istiyoruz. Belki bu ikisini aynı potada eritip bize cevap verirseniz çok memnun oluruz. Evet, isterseniz öncelikle Toyota'dan kısaca bahsedeyim. Toyota Türkiye fabrikası esasında Avrupa operasyonunun bir parçası. Baktığımız zaman Toyota global bir şirket. Yani Avrupa'da, Fransa'da, İngiltere'de, Polonya'da, hatta Rusya'da fabrikalarımız var. Türkiye'de bunların içerisindeki önemli oyunculardan bir tanesi. Baktığımız zaman Türkiye fabrikası şu anda Corolla ve CHR modellerini üretiyor. Avrupa'da 3 vardiya, 6 gün çalışan tek fabrika. 24 saat üretim yapıyor. Dolayısıyla bizim için iletişim çok 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 önemli. Takdir edersiniz ki günde 1000'e yakın araç üretiliyor. Her saniye bizim için çok çok değerli. Ve iletişim bu anlamda önemini bir kez daha gösteriyor. Toyota bu anlamda dediğim gibi büyük bir organizasyon. Biz Türkiye'deki bilgi sistemleri departmanı olarak esasında baktığınızda hem Türkiye fabrikasına hizmet ediyoruz, hem de Avrupa'daki fabrikalara destek oluyoruz. Hatta bazı ortak uygulamalar var. Yazılımlar yaparak, ortak yazılımlarla üretimdeki kaliteyi ve süreci takip etme gibi roller alıyoruz. Tabii şimdi burada böyle büyük bir organizasyonun parçası olduğunuz zaman dijitalleşme çok çok önemli bir halde. Belki eskiden de önemliydi ama şu anda bunun önemini çok daha fazla hissediyoruz. Baktığınız zaman Covid bize gerçekten zorlu bir süreci hızlı bir şekilde yaşama noktasına getirdi. Baktığınızda Covid ilk başladığında gerçekten şirket uzaktan çalışmaya hazır mıydı dediğinizde tam olarak hazır olmadığını biz sonrasında gördük ve hızlı adımlarla bunu iyileştirdik. Uzaktan çalışma, çalışanlarınıza anlık erişebilmek, dijitalleşmenin önemini bir kez daha şirkete esasında hatırlatmış oldu. Toyota'nın dijitalleşmedeki hedefi ne? Esasında baktığınızda buradaki hedef herhangi bir anda, herhangi bir yerden, herhangi bir ekipmanla, yani notepad olur, tablet olur, cep telefonu olur, çalışanlarımızın iş ortamına erişebilmesi esasında. Temel vizyonu bunun üzerine kurulmuş durumda. Bu anlamda baktığımızda tabii şirket dışında bir çalışma ortamına girdiğiniz anda e, takdir edersiniz ki güvenlik çok önemli. Şirket bilgilerine erişiyorsunuz. Gizli bilgiler söz konusu. İşte havaalanından veya farklı noktalardan erişimler söz konusu oluyor. Bu durumda güvenliği de sağlayacak, iletişimi de zamanında yerinde tutacak uygulamaları e, devreye almaya çalıştık. Burada esasında bizim için en önemli olan soru neydi? Belki de şuydu. Çalışanlarımız işlerini yapmak için neye ihtiyaçları var? Bu soruya cevap aradık. Dolayısıyla bu soruya cevap ararken biz çalışanlarımızı 4 gruba ayırdık. Bu 4 grup nedir? Dijitalleşmenin içerisinde
Birinci grup executive'ler, yani üst düzey yöneticiler. Bu üst düzey yöneticiler genelde işte hani Covid öncesi hep seyahat eden, herhangi bir T anında şirketteki verilere erişebilen ve ona göre yönergeler çalışanlarına iletebilen ana kişiler. Dolayısıyla birinci grup buydu. İkinci grubumuz ofis çalışanları. Ofis çalışanları genelde sabit noktalarda, yani ofisteki masalarında çalışan arkadaşlarımız. Bunların nasıl bir iletişime ihtiyacı var diye baktık. Üçüncü grupta ise sık seyahat eden arkadaşlarımız var. Traveler dediğimiz bizim. Bunlar için de tabii ellerinde notebook geziyorlar veya cep telefonu geziyor arkadaşlarımız. Tedarikçilere gidiyorlar veya işte iş seyahatlerine çıkıyorlar. Bu noktada baktığınızda yine iletişim, dokümanlara, evraklara erişim son derece önemliydi. Ve en sonuncusu da esasında en önemli nokta, bizim mavi yaka dediğimiz ya da shop floor ya da hat çalışan dediğimiz arkadaşlara anlık iletişim grubuydu. Biz bu grubu biraz daha ön plana almaya başladık. Şimdi Covid'e kadar belki şeyi söylemek lazım. Yani iletişim nasıldı? Servis aldığımız iletişim firmalarından alınan paketlerle SMS'ler gönderiyorsunuz arkadaşlara. Ama SMS'ler bildiğimiz üzere genelde sadece kısa tekst mesajları olabiliyor. Dolayısıyla iletişimin detayını çok veremiyorsunuz. Bunu nasıl aşarız diye düşünmeye başladık. Bunu nasıl aşarız derken önümüze tabii Velocity gibi güzel bir araç çıktı ve bunun üzerine ilerlemeye başladık. Var. Çok teşekkür ederiz. Bu detaylı açıklama için çok da ufuk açıcı oldu. Peki bu konuda özellikle Velocity ile beraber Teams'in içerisinden çalışırken deneyiminiz nasıldı? Nasıl bir bu konuda altyapı hedefliyorsunuz? Biraz da aslında Teams'in içinden Velocity'nin çalışma fonksiyonlarından bahsetme şansınız olur mu bize? Elbette. Şimdi Velocity'nin Teams ortamında çalışması esasında bizim için çok büyük avantaj. Şirketimiz global anlamda baktığınızda Teams'i kolaborasyon, yani iletişim anlamındaki kullandığı standart araçlardan biri haline getirdi. Eskiden Skype üzerinden ilerlemeler vardı veya farklı uygulamalar kullanılıyor idi. Şimdi Teams'e geçildi. Dolayısıyla bizim toplantı trafiğimiz Teams'te dönüyor. İletişim trafiğimiz, chat ya da anlık mesajlaşma ortamımız yine Teams olarak güncellenmiş durumda. Dolayısıyla Teams'i bütün çalışanlarımız böyle bir, nasıl derler, tanıdık, familiar hale geldiler. Dolayısıyla Velocity'nin de bunun üzerinde olması esasında ciddi avantaj. Biz çalışanlarımıza çok böyle yoğun bir eğitim vermeden esasında hızlıca Velocity'yi kullandırabileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle Teams'in anlık mesajlaşma noktası da bizim için çok önemli. Şimdi pazarda bulunan hani güvenliğinden belki şüphe ettiğimiz uygulamalar üzerinden bir anlık mesajlaşmayı kullanmayı da çok tercih etmiyoruz esasında. Bu anlamda Teams'in içerisindeki mesajlaşma ortamının Velocity üzerinden de yürüyor olacak olması bizim için yine bir avantaj. Bunlar tabii ki bizim için değerli bir kazanım olacak diye düşünüyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Ercüment Bey. Gerçekten özellikle mavi yaka çalışanları olan, sizin hat çalışanları dediğiniz kendi yapınızda otomotiv sektörüne yönelik, üretim sektörüne yönelik izleyenlerin oldukça yararlanabileceği, vizyonunuzu görebileceği bir açıklama oldu. Öyle bir yayın aldık sizden. Peki eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı kapatırken? Yani şunu söyleyebilirim, biz Velocity ekibiyle çalışırken güzel bir takım çalışması yapıyoruz. Şu anda devreye alma aşamasındayız bazı noktaları. Velocity'nin mevcut yapısına baktığımızda bizim ilave bazı isteklerimiz mesela oluyor. Bu anlamda Velocity ekibiyle güzel bir işbirliği var. Uygulamanın içerisine bazı yenilikler katmaya çalışıyoruz. Karşılıklı sizlerin ekibiyle çalışarak küçük yazılımlarla belki üzerinde fine tuningler yaparak bazı alanlarda hem bize hem de uygulamaya ben değer kattığımızı düşünüyorum. Uygulamamızın daha da güzel, eksiksiz hale gelmesine beraberce esasında işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bence bu güzel bir çalışma ortamı oldu diye düşünüyorum. Gerçekten düzenli toplantılarla
bizim ekiple sizin ekip çok verimli bir şekilde çalışıyor diye düşünüyorum. Bunu da özellikle eklemek istedim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Ercüment Bey. Sizlerle de çalışmak hem sizle hem ekibinizle hem de Toyota'yla bizim için de son derece keyifli, son derece vizyon verici. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler.